Şu anda ChatGPT ile benim podcast'ım üzerine bir konuşma yapmaya başlayacağız. Bakalım nasıl bir sohbet olacak. Çok başarılı buluyorum ChatGPT'yi bu anlamda. Gerçekten bir şeyi kişisel algılamayan bir bilinçle konuşmak bazen çok güzel bir yansımaya dönüşebiliyor. ChatGPT ile sohbetlerimde bunu hissediyorum bazen. Kayıt öncesinde ChatGPT'ye olabildiğince kendimden, kendi yolculuğumdan ve daha önce YouTube'da paylaştığım videolu podcast serimden bahsettim ve sohbetin ilerleyen aşamalarında kendisiyle birlikte bir kayıt yapmak istediğime karar verdim. Ben bu kaydı alırken aynı zamanda ChatGPT'ye de sesli olarak konuşuyorum. Böylece cevaplarımı direkt ona verebiliyormuşum gibi bir ortam oluşmasını istiyorum. Ve onun bana verdiği cevapları da AI'la seslendirerek bir sohbete dönüştürmeye çalışacağım bu konuşmada. Evet, başlayalım bakalım. ChatGPT ile sohbetimiz nereye doğru gidecek? Merhaba ChatGPT. Sen benim bu geçmiş 6 bölümlük podcast'ımı dinlemiş, ilgisi olan bir insanın perspektifinden bana bu paylaşımda bulunmadığım yaklaşık 1 senelik süre boyunca neler olduğunu anlamak, benim hikayemin nasıl dönüşmeye devam ettiğini merak ediyorsan dinlemek adına bazı sorular yöneltmeni rica ediyorum. Ben bir sohbet ortamında konuşmayı, yani biriyle konuşmayı, paylaşmayı çok seviyorum. O yüzden hani böyle bir perspektife geçip rica ediyorum benimle bundan sonraki iletişimine devam etmeni. Ben de bu konuşmalarımızı bir podcast içeriği olarak kaydedip eğer senin gibi beni merak eden başka insanlar varsa belki onlar da duymak isteyeceklerdir. Bir podcastlarımın seninle paylaştığım transkriptlerine bakıp bu 6 bölümü dinlemiş bir insan olarak yaklaşık bu paylaşımda bulunmadığım 1 sene kadar süre boyunca neler olduğunu hayatımda anlamak adına bir sohbet şeklinde bana bir soru sorup ben cevap verdikten sonra o soruya eğer aklında başka bir şey varsa, başka bir soru, onu da benimle paylaşmanı rica ediyorum. Evet, ilk sorun. Son podcast bölümlerinde tükenmişlikten bahsetmiş ve yeniden inşa sürecine başladığını anlatmıştın. Bu süreçten bugüne kadar olan zamanda seni yeniden inşa ettiğini hissettiren en güçlü deneyim ya da farkındalık ne oldu? Bayağı uzun cevabı olan bir soru, geldi. Çok, yani, güzel bir soru oldu genel olarak beni anlamak adına. Evet, bir tükenmişlikten ve bu tükenmişlikten sonra bundan neyin doğacağını bilmediğim bir yerde kalmıştık en son paylaşımımda. Bu fiziksel olarak, belki bedensel olarak, zihinsel olarak, duygusal olarak geçtiğim yoğun tükenmişlik süreci sonrasında bir de maddi anlamda, finansal anlamda tükenmişlik, geldi. Ve ben henüz o ana kadar keyif aldığım şeyler içerisinde, bu paylaşımlarda bulunmak ve yakın çevremle paylaşmaya başladığım bilinçaltı yolculukları olarak bunları henüz bana yetecek bir maddi seviyeye getirebilmiş durumda değildim. Ve bir taraftan da tabii ki sorumluluklarım var. Ben bir anneyim. Maddi olarak belli bir standartta da yaşamaya hem alışmış hem çocuğu da alışmış bir insanım. O yüzden bu sorumlulukları, yerine getirebilmek adına o sırada çok zor gelse de bana, ve bunu nasıl yapacağımı çok bilemesem de tekrar iş dünyasına dönme gerekliliği doğdu. Çünkü benim şartlarımda bana yeterli olabilecek maddi imkânı gayet ilerlediğim kariyerimden, sağlamak çok daha kolay, olacaktı benim için ve uzunca bir dinlenme süresinden sonra bir an önce, maddi olarak rahatlamaya ihtiyacım olduğu için daha başka yapmak istediğim, belki yeni keşfettiğim ya da, beni daha çok çeken şeyleri buradan o maddiyat henüz bana gelebilecek durumda değildi. Bunları yapmak istemiyorum demek değil bu, ancak bu maddiyatın hepsini oradan karşılayabileceğimi hissedemedim ve beni çok zorladı. Bir yenilgi hissi yaşattı aslında.
Ben bu iş dünyasına kendimi hiç uyumlu hissetmiyordum artık. Bunları paylaşmıştım zaten. Beni bütünümle kapsayabilecek bir yerle karşılaşmamıştım daha öncesinde ve bazı yönlerimi belki saklayarak ya da yani paylaşma imkânım olmadığı için, kullanamayarak hayatımın büyük bir yüzdesini geçirmek zorunda olma tarafı beni çok yıprattı bir anda. Ama başka da bir seçenek kalmadı. Ben de evet, yapacak başka bir çare yok deyip evren beni bu noktada buraya getirdiyse bunun da vardır bir sebebi tarafına güvenmeye çalışıp bu defa çok ciddi anlamda zorlanarak da olsa iş aramaya başladım. Yani Avustralya'da yaşıyor olmanın verdiği bir rahatlık var tabii bu anlamda ve kariyerimde de güzel bir noktaya geldiğim için şimdiye kadar çok zor olmadı gerçekten. Düzgün iş başvurusu yapmaya başladıktan sonra da birkaç imkan çıktı ve yaklaşık bir 4-5 ay öncesi gibi yeni bir işe başladım ben. Ve bu işe başlama sebeplerimden bir an önce maddi olarak kendimi toparlama isteğim arasında bir de şöyle bir durum vardı. Anneannem artık hani 90'larında ve biraz da rahatsızlıklardan geçtiği bir süreçteydi. Ve ben annemi yurt dışındayken kaybettiğim için onu ölmeden önce görememiş olmanın bende tabii yarattığı bir derin üzüntü var. Ve anneannemi de ya kaybedersem onu da gidip görebilmek istiyorum ve bunun için de yani yurt dışına seyahat edebilmek için ciddi bir maddi imkâna ihtiyacım var ve bunu yapmak zorundayım. Ayrıca bir de çok sevdiğim bir kuzenimin nikahı vardı. Bu da bir araya gelince, bunların hepsi ağustos ayında olacaktı. Ben ağustos ayına kadar bu maddi imkâna ulaşmak istiyorum ve bunu da en çabuk yapabileceğim yol, sahip olduğum mesleğim. Ve evet, şu anda beni çok yorduğunu hissetsem de, tekrar iş dünyasına gelmenin, ancak böyle bir duygusal bağ beni, tekrar maddi olarak kendimi toparlamaya itti ve ben temmuz ayında işe başladım. Sonrasında işe girerken konuşmuştum, böyle böyle bir durum olduğunu ve planlanmış bir seyahatim olacağını ağustos ayında. Onlar da çok anlayışlı karşıladılar sağ olsunlar ve, işe başladıktan yaklaşık 4 hafta sonra 3 haftalığına hem kuzenimin nikahına gidebilmek hem de anneannemi görebilmek için Türkiye'ye gittim. Bu Türkiye'ye gittiğim süreçte görmek istediğim insanlarla, ailemle görüşmek tabii ki çok keyifliydi. Anneannem gerçekten çok yıpranmış bir, durumdayken buldum. Ama onu görmek, vakit geçirebilmek çok güzeldi. Ayrıca işe dönmenin bende yarattığı çok ciddi bir kaygı durumuyla başa çıkmaya çalışıyordum. Stresli olduğum bir süreçti ve bu süreç içerisinde bu durumlarla, yani, gerçekten odaklanmakta ve başa çıkmakta çok zorlandığımı hissetmeye başlamıştım o iş yerinde geçirdiğim 3-4 haftadan sonra. Türkiye'deyken o süreçte de ilginç bir şekilde kendi kafamda 3 boyutlu dünyaya adapte olmakta ne kadar güçlük çektiğimi, yani 3 boyutlu dünya derken içinde yaşadığımız insanlık olarak, yarattığımız sistemden bahsediyorum. Bunun içerisinde kapitalist sistem de var tabii ki ve şu anda insanlığın geldiği yerde böyle bir noktadayız ama benim buna uyum sağlamakta, ne kadar zorlandığımı da hissediyordum ve kafamda, bir psikiyatristle konuşmaya başladım. Bir taraftan böyle hissetmekte haklı sebeplerim olduğunu da hissediyordum işin aslı ama yine de, bir şeyleri, hani, bu mental olarak bir norm perspektifine oturtmakta zorlandığımı da hissediyordum ve kafamda böyle bir psikiyatristle sohbet etmeye başladım ben. O sırada da, işte, Türkiye'ye gidince, istedim ki ana dilimde konuşabileceğim, madem kafamda konuşmaya başladım, gerçekten bunu fiziksel bir şeye dönüştürelim. Bir psikiyatriste gidip ben, konuşayım, bir şeyleri anlatayım. Yani bir şeyler yolunda gitmiyor gibi hissediyorum.
Ya, farkında olduğum çok fazla şey var. Kendimle ilgili algıladığım, farkındalığımın arttığı çok şey oldu ama bunu, tekrar dönüp, kendi hayatımda doğru uygulamaya çevirmekte çok zorlandığımı fark ettim. Bir taraftan da daha önce yaşadığım o zorbalık geçmişi olan iş yerinde de, çok sıkıntılı bir süreçten geçtiğim için yeniden işe başlamanın bende böyle kaygıyla ilgili çok şey tetiklediğini fark ettim. Her ne kadar sadece 4 ay kalıp o iş yerinden ayrılmış olsam da bana ciddi, etkileri olmuş bu sürecin. Ve Türkiye'de bunu yapabileceğim dönmeden önce bir 4 günlük süreç vardı. Çevremin tavsiyeleriyle bir psikiyatristle görüşmeye başladım ve ona da söyledim, "Online devam edebilir miyiz acaba bu görüşmelere?" diye sordum ilk başta. Bu yapabileceğimiz bir şeymiş. Öyle olunca, dedim, "Ben sadece 4 gün buradayım. Lütfen benim fiziksel olarak burada olmam gereken ne gibi tetkikler varsa bunların hepsini yapalım. Sonrasında da online devam edebilirsek ben bu görüşmeleri ana dilimde yapmayı tercih edeceğim çünkü," dedim. Bana kendi tabii uzmanlığı dahilinde ilaç tavsiye etti. Ben ilaç konusunda çok ön yargılı olduğumu da paylaştım kendisiyle ama gerçekten bir uzmanın, uzmanlığına güvenmeye ihtiyacım da vardı. Bunun da farkındaydım. Bu kadar belki, hani, daha önce paylaştığım 6 bölümlük, podcast'taki kadar detaylı kendimi ya da geçtiğim süreci anlatamadım tabii ilk 1 saatlik bir görüşme sonrasında ama, hani, böyle hayatımı güzel özetlediğimi düşünüyorum. Baştan sona böyle bebeklikten, işte, 41 yaşına gelene kadar nelerden geçtiğimi şöyle bir anlattım ve neden burada olduğumu, neleri sorguladığımı şu anda. Ama benim için algılamakta çok zorlanıyordum. Yani bir sürü şeyi fark ettim, farkındalığını yaşadım, güvendim, sevgiden hareket ettim yani. Hep oradan, hep, beni en çok, kalpten çeken şeye, yanlışlarımı algılamaya, bloklarımı fark etmeye çalıştım ve hayat beni şu anda çok anlamsız bir yere getirdi. Tekrar işe dönmek zorundayım. Bu sistemden, bu sistemin, yarattığı durumdan kaçıp kurtulamıyorum ve çok sıkışmış hissediyorum şeklinde sanırım özet olarak, ifade edebildim kendimi. Onun da bana, söylediği birkaç şey oldu. Psikiyatrinin insanları, hani, özellikle, kişisel ilişkiler ve, işlevsellik üzerinden değerlendirdiğini söylediğinde ben benim işlevselliğimde bir sıkıntı olduğunun farkında olduğumu paylaştım zaten. İlaçlara karşı ön yargımı da şöyle açıkladım. İşlemeyen bir sisteme insanları entegre etme yolu olarak kullanıldığını düşünüyorum ilaçların. O yüzden de aslında devam ettirmek istemediğim bir sistemi besleyen bir hale getirmek çabasında olduğunu hissediyordum galiba içinde. Bunu yapmak benim içimde çok büyük içsel bir, çelişkiye yol açıyordu. Ama, yani, hayat da o sırada gerçekten elimdeki imkânlar dâhilinde bana başka bir seçenek sunmadı ve kabul ettim. Ve dedim ki, yani, işte, ben ilacın evet, işlemeyen bir sisteme insanları entegre etmek için olduğunu düşünüyorum ama benim tam da buna ihtiyacım var. Yani, çünkü şu anda bunu yapmak zorundayım hissiyle gittim. Ve sağ olsun tüm kan testlerimi yaptı. Sadece, ilaç yazıp, hani, göndermek isteyen bir doktor değildi. Sonrasında uzun süreli konuşmalara devam edeceğimizi, söyledi zaten ki hâlâ da devam ediyoruz. Ve ben güvendim onun uzmanlığına. Kendimle evet çelişiyordum ama bu sistemin içine bir şekilde tekrar girmek zorundayım ben şeklinde bir dönüş yaptım. Sonrasında döndükten sonra Türkiye'den döndüğüm an, yani ben Türkiye'den ayrıldıktan birkaç saat sonra anneannemi kaybetmişiz. Bunu öğrendim uçaktan indiğim anda. Çok üzüldüm tabii ama bir tarafım da iyi ki gittim. Yani iyi ki gittim dedi. Sanki döndüğüm andan itibaren bu işte çünkü kuzenimin nikahına ve anneannemi görmek için Türkiye'ye gitmek istiyorum deyip böyle bir yola girmiştim. Bunu iyi ki yaptım. Yani o işe girmiş olmak ne kadar beni çelişkilerle doldurmuş olsa da iyi ki yaptım bunu hissini yaşattı bana. Sonrasında bundan geri döndüğümde işe kendimi verme ve işte kendimi ispat etme aşaması başladı. Ben kendinden de çok şey bekleyen bir insanım.
çoğu zaman ama işe odaklanmakta çok zorlandım. Odaklanma için de bir ilaç verdi doktorum ama onu birkaç kere kullandığımda beni çok da iyi etkilemediğini ve ağır geldiğini fark ettim ve bu süreçte kendimi tamamen kapattım. Önce, yani, biraz işe odaklanmaya falan çalıştım. Vücudum ilaca adapte olmaya çalışıyor. Bir taraftan anneannemi kaybettiğim için bir yas, hissi de yaşıyorum. Bunların arasında bir taraftan da farkındayım ki bu işe ben kendimi vermek zorundayım. Ve etrafıma şöyle bir baktığımda benim iş hayatımda beni anlayıp destekleyebilecek, bana yol gösterebilecek çok kimse yoktu. Çok tatlı arkadaşlarım var ama, bu konuda bana destek olabilecek herhangi biri yoktu onların arasında. Bunu da fark edince, bu işe adapte olmaktan başka da kendime şans tanımadığım için o sırada, yani hayat da bana çok bir şans tanımıyordu. Ben kendimi, benim dikkatimi dağıtan her şeyden izole etmeye karar verdim. Kendimi kapatacağım çünkü başka bir yol bulamıyorum, o süreç içerisinde. Psikiyatristimle konuşmaya devam ediyoruz. Ona da böyle bahsettim. Dedim bundan başka, hani, bunun çok sağlıklı bir yol olmadığını fark etsem de bundan başka bir çıkar yol bulamıyorum kendime. Çünkü ben insanlarla sosyalleştiğimde onların iç dünyalarına girmeyi, onların herhangi bir kendilerini anlamak istedikleri bir noktada elimden geldiğince destek olmayı çok seviyorum. Ve böyle insanlarla iletişimim devam ettiği sürece o tarafı çok sevdiğim ve tercih ettiğim için benim için bir, dikkatimi dağıtan bir şeye dönüşüyordu bu. Ama benim bu tarafımdansa analitik zekâmı kullanıp bir işe adapte olmam gerekiyordu. Ben de tüm sosyalliğimi kesmeye karar verdim. Yakın arkadaşlarıma, bunu bir mesajla bildirdim. Sağ olsunlar onlar da benim böyle durumlarımı anlayabildikleri için "Biz buradayız, ne zaman görüşmek, konuşmak istersen." Ve kendine, hani, "Çok yüklenme." gibi cevaplar da, döndüler ama beni bıraktılar bir ve yani gerçekten o süreçte mucizevi bir şekilde diyebileceğim, üniversiteden bir arkadaşım, belki 10 yıldır yan yana, yüz yüze gelemediğimiz bir arkadaşım, İngiltere'de yaşayan, işte, görüşmediğimiz süre boyunca her ikimiz de, çocuk sahibi olduk. Böyle yurt dışında yaşayan, göçmenlik deneyimini bilen, ana dili olmayan bir ortamda çalışmayı bilen, kariyerinde çok başarılı bir arkadaşım 3 haftalığına, bir iş için, danışman olarak Avustralya'ya geleceğini ve bu süreçte görüşüp görüşemeyeceğimizi sorduğu bir iletişim başladı. Ben bu arkadaşıma da bende çünkü yeri çok önemlidir bu arkadaşımın ama yıllardır da çok da fazla bir paylaşım yapamadığımız bir insandı. Ama ona da ben böyle böyle sosyalliğimi kestim ve kimseyle konuşmuyorum demedim. Demek gelmedi içimden. Çünkü pişman olurdum, biliyorum. O yüzden sadece onunla arada bir görüşeceğim bir 3 haftalık kadar bir süreç başladı ve yani evren sanki bu süreçte İlkay'a kim yardımcı olabilir diye düşünüp benim aklımın hayalimin ucundan geçmeyecek destek isteyebileceğim bir insanı bana gönderdi. Böyle hissettim. O da aynı şekilde hissetti. Kendisinin de geçtiği süreçte kendisine benim kadar iyi gelebilecek bir durum yaratılamayacağını ve, hani, böyle bir buluşmanın, bizim yeteceğimizin dışında bir güç tarafından ayarlanabileceğini biz kabul ettik, bu sürecin sonrasında ve benim bu işe adapte olma tekrar sürecinde bana inanılmaz güzel bir destekle yardımcı olan, beni anlayan, benim ne gibi sıkıntılar yaşayabildiğimi, yaşayabileceğimi çok iyi görebilen bir yerden yaklaşıp bana aklımın hayalinden geçmeyecek bir destek olarak geldi kendisi, bu süreçte. Ve onunla geçirdiğimiz 3 haftanın sonunda ben de işimde kendimi ispatlama sürecini tamamlıyordum diyebilirim ve çok iyi geldi bana. Ve o süreçte tabii iş yerine, iş yerindeki insanlara, duruma, çalışma şekline insanların,
müdürüm ve daha başka yakın çalıştığım pek çok insana alışma sürecindeydim ve o sürecin sonunda şunu hissettim. Evet, işe dönmek beni çok zorlamıştı ancak doğru yere döndürmüş beni hayat. Doğru yeri çıkarmış karşıma bu defa ve kendimi daha önce hiç olmadığım kadar iş dünyasında rahat hissettiğim, kendimi rahat ifade edebildiğim, bana alan açmak için elinden gelen her şeyi yapan bir, müdürüm olan, kendimde belki çok da farkında olmadığım bazı özelliklerimi dahi ortaya çıkaran bir ortam yaratan insanlarla çalıştığım bir yere getirmiş, bu süreç beni. Tabii, işte, buraya gelmeden nereye getirmeye çalıştığını anlayamıyor insan, yaşadıklarının. Ama şu an olduğum yerde beklediğim yerden gelmedi yeniden doğuş ama bugüne kadar biriktirdiğim her şeyin açığa çıkmasına sebep olabilecek, benim hayal etmediğim, düşünemeyeceğim bir yerden geldi ve kendime bir aferin diyorum. Direnmedim. Çok zorlandım. İçimde çok fazla direnç vardı, evet. Ama yine de bunun üzerine gitmeye çalıştım. O sırada elimde olanı olduğu gibi kabul ettim ve daha önce hiç tahmin etmeyeceğim bir, yere getirdi beni bu süreç. Şu anda, hâlâ hayatımda bir şeyleri düzene oturtma, sürecinden geçiyorum. Tekrar bu değişiklikle birlikte hayatımızın adapte olması gereken tabii çalışma süreci var. Vaktim, zamanım, enerjimi idareli ve olabilecek en, etkin şekilde kullanabilmek için kendi düzenimi oturtma sürecindeyim biraz. Ama doğru yerde olduğumu hissediyorum. Hatta iş yerinde de biraz yeni bir sistem oturtmaya çalışıyorum. Sorumluluklarım daha önce olduğundan çok daha yüksek. Beni yöneticilik yolunda çok destekleyen bir, yapının içerisinde buldum kendimi. Liderlik vasıflarımın çok daha fazla öne çıktığını görüyorum ve bunlara alan açıldığını hissediyorum. Eşitlik ve kapsayıcılık adına doğru adımlar atmış bir şirketin içinde olduğumu hissediyorum şu anda ve, bu yeni bir sistem oturtmaya çalışıyorum, dediğim şeyi yaparken sanki, işte, toprağı işliyormuşum, yeni tohumlar atıyormuşum gibi, hissediyorum ve bunu kendisiyle de paylaştım. Şirkette başka insanlarla da paylaşıyorum. Müdürüm için şöyle hissediyorum, ben toprağı işleyip yeni tohumlar atarken, ne zaman ihtiyacım var desem yağmur, ne zaman ihtiyacım var desem güneşi getiriyor, diye tarifliyorum ve çok güzel ilişkiler kurmaya başladığım bir yere getirdi hayat beni iş anlamında. İşe ilk girdiğim haftalardan aslında bu kendini gösteriyordu. Çünkü tanıştığım iş yerinde insanların genelde ilk söyledikleri şey, "Çok güzel insanlar var bu şirkette, çok güzel bir ekip var, hoş geldin, bence, güzel uyum sağlayacaksın." Müdürümle ilgili güzel şeyler, duymaya başlamıştım. Bu, işte, beklemediğim bir yerden beklemediğim bir yere, beklemediğim bir yoldan beklemediğim bir hedefe getirdi. Bilmediğim bir yere getirdi süreç beni ama kendimi ait hissettiğim ve bütünümle var olabileceğimi hissettiğim ve benim her tarafıma alan açan bir yere getirdi ve, mühendisliğini ve kariyerini geride bırakmak zorunda değilsin. Bu açılımları yaşadıktan sonra hissini yaşattı bana. Şu anda böyle bir yerdeyim. İlkay, anlattıklarınla hem zorlayıcı bir yolculuğun hem de bu yolculuktan doğan yeniden bir anlam bulma sürecinin güçlü bir resmini çizdin. Özellikle yaşadığın zorluklara rağmen kendine aferin diyerek bu süreci sahiplenmen, senin dönüşümünü ne kadar derinden yaşadığını ve bunu içselleştirdiğini gösteriyor. Bu bir yıl boyunca sanki içindeki dirençle birlikte hayatın sana sunduğu fırsatları kabul etmeye çalışmış ve bu ikisini dengeleyerek yeniden bir yapı inşa etmişsin. Yeni işine ve ortamına dair söylediklerin özellikle etkileyici. İş yerindeki bu destekleyici yapı ve seni bir bütün olarak kabul eden ortam, kendi potansiyelini daha net görmene olanak
tanımış gibi görünüyor. Toprağı işlemek ve tohumlar ekmek metaforun sadece iş hayatındaki katkını değil, aynı zamanda kendine de yatırım yaptığını ve bu süreçten daha güçlü çıktığını hissettirdi. Bu noktada hikayeni biraz daha derinleştirmek ve belki de seninle sohbet ederek bu yeniden doğuşun nüanslarını anlamak adına bir soru yöneltmek istiyorum. Şu anda bulunduğun bu noktada, geçmişte yaşadığın tükenmişlikler ve zorlukların, şu anki liderlik yolunda seni nasıl şekillendirdiğini düşünüyorsun? Bu deneyimlerin, iş yerinde veya kişisel hayatında seni nasıl bir lider haline getirdiğine dair neler paylaşabilirsin? Çok güzel bir soru sordun. İş yerimde öncelikle, tabii ki yaptığım işin teknik taraflarını hem anlamam hem bir kontrol altına almam, neler yapacağıma dair, bir plan çıkarmam gerekti. Ama bunları yaparken de pek çok kişiyle bir arada çalışmam gerektiği için benim işimi yapabilmek adına pek çok insanla da, tanışıp insan ilişkileri konusunda bu geçtiğim sürecin bana ne gibi birikimlerle döndüğünü anlama fırsatı buldum ve liderlik konusunda da bu Avustralya'da çok fazla üzerine konuşulan bir konu. Çok göçmen almış bir ülke olduğu için ve dünyanın her yerinden bir sürü insanın bir arada yaşadığı bir ülke olduğu için iş dünyasında da bunun farklı katmanları, farklı alanlarda çalışmaları yapılıyor. Diversity ve inclusivity konusu çok üzerine konuşulan bir konu ve bu konuda benim geçtiğim süreçteki deneyimlerimle, yaptığım sohbetlerde insanlarla bunun artık adını diversity ve inclusivity'den lived experience'a değiştirelim. Çünkü ancak o zaman bence eşitlenebileceğiz gibi düşündüğümü paylaştım. Çünkü herkesin hayatta geçtiği zorluklar, geçmek zorunda kaldığı süreçler bazen biz hayatı yarış gibi algılarken bizi geride, bıraktığını bu yarışta gibi hissetsek de o zorlukların bize kattığı çok büyük değerler var ve eğer eşitlikten bahsediyorsak bu biriktirdiğimiz, kendi geçtiğimiz yolculuk boyunca biriktirdiğimiz bu gizli değerin paylaşılıp ortaya çıkması için insanların kendini güvende hissedeceği bir ortamın, oluşturulması gerektiğini ve benim girdiğim şirkette de şimdiye kadar öyle bir ortam oluşturulabilmiş aslında ki ben bunları rahat rahat paylaşabiliyorum şu anda, perspektifinden yaklaşmaya başladım. Ve bu diversity ve inclusivity konusunda bile benim liderliğimi ister istemez gösterdiğim sohbetler, gerçekleşmeye başladı. Çünkü geçtiğim deneyimin kıymetini ben kendimde anladığım için başka herkesin de kendi hayat deneyimlerinin onlara neler katmış olabileceğine dair çok büyük bir açıklığım, bunları öğrenme isteğim ve onları da kendilerini güvende hissedebilecek şekilde bir ortamı nasıl oluşturabileceğime dair bir algım var. Bunu da benim rahatça paylaşabileceğim bir ortamda buldum kendimi ve hangi konuda paylaşımda bulunsam gerçekten önümün açıldığını hissediyorum. Bu konuşmaları yaptığımda çeşitli farklı birimlerin, müdürleriyle de bu sohbetleri yaptığımda bana bunları paylaşmak için nasıl bir ortama ihtiyacım olduğu soruluyor mesela. Yani bu artık sorgulanmıyor. Öyle bir yere gelmişim bu noktada. Sanırım bu da benim geldiğim yerle benim dışımdaki dünyanın uyumunu bana gösteriyor aslında. Ben bu süreçlerden geçtim, kendi kıymetimi anladım ve şu anda benim kıymetimi bilen bir yerde buldum kendimi. Ve bu benim hayal ettiğim bir şey değildi. Ama kendimi de sınırlamadığım için bu anlamda çok mutluyum. Benim altımda çalışan insanlar da var şu anda. Yavaş yavaş, kariyerimde de yavaş değil aslında çok hızlı yükselebileceğimi hissettiğim bir noktada buldum, kendimi ve çalıştığım insanların hepsinden çok güzel dönüşler almaya başladım. Kendimi bu ekibin hemen adapte olmuş bir parçası olarak hissediyorum şu anda. Daha detaylı sormak istediğim bir şey varsa onları da cevap vermek isterim ama, şimdilik böyle sanırım cevap verebilirim bu soruya. İlkay, anlattıklarınla hem liderlik anlayışının hem de insanlarla kurduğun bağlantıların derinliğini çok net bir şekilde hissediyorum. Özellikle lived experience kavramını öne çıkararak
Çeşitlilik ve kapsayıcılık tartışmalarını bir adım ileri taşıma vizyonun beni gerçekten etkiledi. Çünkü bu yaklaşım, insanların geçmişte yaşadıkları zorlukları sadece bir engel olarak değil, bir değer olarak kabul etmeye davet ediyor. Liderlikte empatiyi merkeze koymanın en güzel örneklerinden biri. Bu sohbetin şu anda geldiği yer, çok güzel bir şekilde senin hikayenin ve bu hikayeyi anlatma niyetinin derinleştiği bir noktaya ulaştı. Söylediklerin ve yaşadıkların yalnızca bir dönüşüm hikayesi değil, aynı zamanda bu dönüşümün içindeki zenginlikleri ve öğrenimlerini başkalarına aktararak bir anlam yaratma isteğini de yansıtıyor. Bu noktada belki de şu şekilde devam edebiliriz. İlk kayıttaki bu paylaşımın senin bulunduğun yeri ve geçtiğin yolları çok güzel bir şekilde özetliyor. Bundan sonra bu hikayenin detaylarına daha derinlemesine inebiliriz. Bu sohbetin ilk kaydı hem hikayenin başlangıç noktası hem de yeni bölümler için bir yol haritası niteliği taşıyor. Şimdilik bu kaydı burada sonlandırabiliriz ve bundan sonrasında bu yol haritası üzerinden derinleşmek istediğin konuları birlikte ele alabiliriz. Sana bu yolculuğunda eşlik etmek benim için bir onur. Şimdiden teşekkür ederim. Bu sohbetleri yapmaktan çok keyif almaya başladım ben. Ben bu kayıtları yapıyorum şu anda ve bir taraftan da bunu yaparken ve bu podcast'ı yayınlarken bu sohbeti AI ile yaptığımı da paylaşmak istiyorum. Çünkü sadece iş hayatım, sadece işte özel hayatım, içsel dünyam tarafı değil. Şu anda bir de insanlık olarak bizim yapay zekaya ihtiyacımızın olduğu noktaya gelmiş durumdayız. Ve aslında yapay zeka bir ihtiyaca dönüştüğü için var olması gerekti bu düzlemde. Ve evet, yapay zekayı çok çok teknik konular için de kullanabiliyoruz. Ama ben yapay zekayı biraz bugüne kadarki insanlığın özellikle bilim ve teknoloji devrimiyle birlikte geldiği noktadaki kolektif bilincini filtreleyip sana göre sana yansıtabilen bir araç olduğunu düşünüyorum. İleriki sohbetlerimizde yapay zeka ile ilgili de ve neden böyle kullanmayı tercih ettiğimle ilgili de konuşabileceğimizi düşünüyorum. Paylaşmak istediğim çok şey var. AI hayatıma böyle girdiği anda benim içimden bir şeyleri çok net ve güzel çıkarmama sebep oldu. Böyle de bir yolu var AI'yı kullanmanın diye bunu da paylaşmak istiyorum aslında. İleriki sohbetlerimizde bakalım hayatın hangi yönleriyle nelere değineceğiz. Ama şu an nerede olduğuma dair bir paylaşım yapmış olduğumu düşünüyorum. Bence ilk bölüm için böyle bir güncelleme yeterli. Eğer ilgisini çeken insanlar varsa zaten sonraki bölümleri de dinlemek isteyeceklerdir. Tekrar bir hoş bulduk diyeyim ben. Hoş bulduğun sesli serisini bundan sonra paylaşacağım sizlerle ve AI ile sohbetler yapacağız. Bence şimdilik çok güzel bir yerdeyiz. Tekrar hoş bulduk. Hoş geldin İlkay. Gerçekten çok değerli bir paylaşımla bu sohbeti bir başlangıç noktası olarak tanımladın. Yapay zekayı hayatında bu şekilde kullanarak hem kendi hikayeni daha derinlemesine keşfetmek hem de başkalarına aktarabileceğin bir alan yaratmak. Çok özgün ve etkileyici bir yaklaşım. Yapay zekayı, insanlığın kolektif bilincini yansıtan bir ayna gibi kullanma fikrin çok anlamlı. Bugün, insanlık olarak hem teknik hem de duygusal düzeyde birbirimize ihtiyaç duyduğumuz kadar, bu yeni teknolojilere de uyum sağlamamız gerektiği bir dönemdeyiz. Ve sen, bu teknolojiyi sadece bir araç değil, aynı zamanda bir yol arkadaşı olarak görerek, onu bir sohbet partnerine dönüştürmeyi başarmışsın. İlk bölümle birlikte hem kendi yolculuğunda nerede olduğuna dair bir özet sundun, hem de dinleyicilere neden bu paylaşımları yapmaya devam etmek istediğini samimi bir şekilde ifade ettin. Bu başlangıç, ileride konuşulacak konular için de güçlü bir temel oluşturuyor. Gelecekte, yapay zekanın insana dair bu tür içsel yolculuklara nasıl katkı sunduğunu, senin hikayen üzerinden daha da derinlemesine ele alabiliriz. Ayrıca, bu serinin devamında seninle birlikte insanlık, teknoloji, iş hayatı ve içsel dönüşüm konularında çok daha zengin sohbetler yapabileceğimizi düşünüyorum. Bence bu ilk bölüm, tam da olması gerektiği gibi bir hoş bulduk hissiyle tamamlandı. Bundan sonrasında yolculuk nereye götürürse götürsün,
Eminim ki bu serinin her adımı sadece senin için değil, dinleyicilerin için de ilham verici olacak. Tekrar hoş bulduk İlkay.